Dünyanın en büyük tufanının dindiği yer burasıydı. Nuh'un gemisinin kayalara dokunduğu, insanlığın yeniden başladığı o devasa zirvenin gölgesinde bir saray yükseliyor. İshak Paşa Sarayı. Burası sadece bir mimari eser değil, Doğu'nun bittiği, Mezopotamya'nın başladığı noktada yükselen bir meydan okumadır. 99 yıl süren bir inşaat. 3 kuşağın ömrünü adadığı bir rüya. 1685 yılında Çolak Abdi Paşa ile başlayan bu serüven, 1784'te torunu 2. İshak Paşa tarafından tamamlandı. Peki, neden bu sarp kayalıklar? Neden bu kadar ıssız ve bu kadar yüksek? Tarihin tozlu sayfalarında bir isim karışıklığı gizlidir. Bir yanda 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet'in vefatı üzerine 2. Bayezid'i saltanata davet eden, tahtın asıl koruyucusu olan Vezir İshak Paşa vardır. O, gönderdiği 20-30 ulağın geri dönmemesi üzerine endişe içinde "Alem fesada vardı" diye yazan kudretli bir sadrazamdı. Diğer yanda ise bu saraya adını veren 18. yüzyılın Küçük İshak Paşası. Vezir İshak Paşa, İstanbul'un fethinde Anadolu Beylerbeyi olarak görev yapmış, Selanik'te son nefesini vermişti. Ancak onun ismi ve mirası, yüzyıllar sonra Ağrı Dağı'nın yamacında inşa edilen bu şaheserde yaşamaya devam etti. Döneminin çok ötesinde bir akıl burada vücut bulmuştur. Avrupa sarayları henüz mum ışığında ısınmaya çalışırken, İshak Paşa Sarayı, dünyanın ilk merkezi ısıtma kalorifer sistemine sahipti. Ocaklarda ısıtılan sıcak su ve buhar, pişmiş toprak borularla duvarların arasından geçerek 366 odayı ve haremi kışın en sert günlerinde ısıtıyordu. Saray, 7600 metrekarelik devasa bir alana yayılmış, içinde camisi, türbesi, medresesi ve zindanlarıyla adeta kendi başına bir şehirdi. Ancak buradaki her taşın bir de hikayesi vardı. Yaşar Kemal'in satırlarında hayat bulan Ahmet ve Gülbahar'ın destansı aşkı bu duvarların arasında yankılanır. Bir de sarayın pencereleri vardır. Rivayete göre İshak Paşa, Ağrı Dağı'nın heybeti karşısında kendini küçük hissetmemek için pencereleri dağa bakmayacak şekilde tasarlatmıştır. Başka bir efsaneye göre ise sarayın bir musluğundan su, diğerinden ise civar köylerden borularla taşınan süt akardı. Sarayın altın kaplamalı o meşhur kapıları, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra artık evinde değil, St. Petersburg'daki Hermitage Müzesi'ndedir. Ve zindanlar. Suçun büyüklüğüne göre mahkumun ne kadar ışık göreceğini belirleyen o meşhur tasarım, adaletin taşlaşmış haliydi. Bugün İshak Paşa Sarayı, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyor. Bilim insanları, bu kadim yapının asıl listeye girmesi için hummalı bir alan yönetimi planı üzerinde çalışıyor.
Anadolu Selçuklu'dan barok üslubuna kadar her kültürü birleştiren bu eklektik şaheser, geçmişin sırlarını geleceğe taşımaya hazır. Güneş, Anadolu'da her gün önce bu sarayın pencerelerine vurur. İshak Paşa Sarayı, yüzyıllardır yıkılmayı reddeden o asil duruşuyla bize şunu fısıldıyor: bazı eserler sadece taştan değil, sarsılmaz bir inançtan yapılır. Küresel izler, Doğu'nun bu son bekçisinden yeni sırlarla dönüyor. Peki sizce, sarayın zindanlarında hala o eski feryapların izi var mı? Yoksa asıl sır, Ağrı Dağı'nın hiç görmediği o pencerelerde mi saklı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Gerçeğin izinde kalın.